Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şimdiki aklım olsa yeniden başlasaydım neler yapardım şeklinde bir video çekeceğim. Haftalardır söylüyorum bunu. Yeni başlayan arkadaşlar için şu anki aklımla, tecrübemle nasıl ilerlerdim, neler yapardım onları paylaşacağım. Yaptığım hataları yapmayın. Doğru tercihler yaparak ilerleyin. Daha hızlı gelişin, daha hızlı güçlenin diye. Şimdi öncelikle zaten sıfır bir hesap açtığınızda görevleri yapacaksınız. Orada size bedava komutanlardan Josephine'le başlatıyor arkadaşlar. Elinizde yani mutlaka bunu isteseniz de istemeseniz de olacak. İkinci olarak size Jeanne d'Arc verecek. Yani bu ikisini isteseniz de istemeseniz de sahip olduğunuz ilk iki komutan bu iki komutan. Gerisi Taverna'dan artık şansınıza kalmış. Neleri verir? Attila mı verir? Guan Yu mu verir? Hani tamamen şans eseri geliyor. O yüzden bu iki karakterin başlangıç karakteri olduğunu unutmayın. Şimdi bunun özellikleri ok ve kılıç. Bununki ise mızrak. Ve zaten oyun size ilk başta da ücretli komutanlarda ya ok ya mızrak sunuyor. Ya Richard alacaksınız ya Mulan alacaksınız arkadaşlar. Ben mesela düzeltiyorum, Richard diyorum. Leonidas alacaksınız ya da Mulan. Ben mesela Leonidas tercih etmiştim. Ama bence burada siz Mulan tercih edin. Çünkü şöyle, Mulan ikinci sezonda biraz patates oluyor. Bayağı bir patates oluyor. Lubu mahvediyor bunu ama ilk sezon sizi çok rahat topluyor. Ha, bu Leonidas toplamaz mı demek? Bu da topluyor, iş yapıyor. Hani ona bir şey diyemem ama daha uzun vadede kesinlikle Mulan biraz daha iyi olacak diye düşünüyorum. Bunu direkt hani para ödemeden ilk inşaatçı paketi alaraktan alın. Daha sonrasında zaten açmış olacaksınız. Burada Mulan'ı aldığınız için bir de şöyle bir şey yapmanız gerekir. Bu Barbaros sezon pas dediğimiz krallık hazinesi. Krallık hazinesinden gelen bir komutan. Ben mızraklı komp gittiğim için krallık hazinesinden Barbaros seçmiştim hep. Fakat sizlere tavsiyem Rani'yi seçin arkadaşlar. Hem ok hem at iki kompa birden gidiyor. Bir de burada Barbaros, tabii ben oyuna başlarken bazı kahramanlar belli değildi. İleride Mansa Musa gelecek. Mansa Musa gelince Barbaros tırt oluyor. Kötü değil. Yani şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. İkinci sezon sonlarına geldik. Bu kompum beni deli gibi götürdü. Ama daha iyisi olması için uğraşıyorum. Hani sizler başlarken nelere dikkat edin? Arkadaşlar Rani'yi alın. Çünkü seçeneği daha fazla. Hem kılıca gönderebilirsiniz hem ata gönderebilirsiniz ve güzel bir komutan. E, Hani benim yaptığım yapmayın. Barbaros'a gitmeyin. Rani'yi seçin. Bir balina değilseniz buna ağırlık verin ve balinaysanız zaten ikisini de alırsınız. Gelelim çarklara. Şimdi bakın elimizde bir tane Josephine var zaten. Rani'yi aldık. Bir de Mulan alın dedim size. Zaten bir okçu komp oldu aslında. Savaşçı, savaşçı. Şöyle Mulan'ı da göstereyim. Bakın o da savaşçı. Bir okçu kompunuz oldu. Hem de çok sağlam, güçlü bir okçu kompunuz olmuş oluyor. Şimdi çarklarda yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar Richard 3 defa geliyordu. Richard'la beraber Attila geliyor. Richard ve Attila çarkı aynı çark arkadaşlar. Yani ikisinden birini tercih etmenizi istiyor oyun. Ama ben burada şöyle bir farklılık söyleyeceğim size. 3 kez geleceği için mümkünse eğer gücünüz yetiyorsa imparatorluk paralarını saklayın. Hem Richard'a hem Attila'ya gidin. 3 kere geliyor. Atıyorum 2 tanesine Attila'ya gittiniz, bir tanesine Richard'a gidin. Neden?
Richard kompunun da çünkü mızrak kompu olarak iş yapacak. İkinci sezonda Boudica alacaksınız. Yanına Barbaros olmayacak belki ama biraz Darius'la idare edersiniz ya da Jeanne d'Arc koyarsınız. Desteğe ihtiyacı olduğu için ama biraz daha hani bu tarza yönelebilirsiniz. Yani Mansa Musa'ya kadar bekletin. Richard çünkü güçlü bir komutan. Ya da benim gücüm yok diyorsanız o zaman Richard'ı es geçeceksiniz arkadaşlar. Atilla'ya gideceksiniz. Sadece Atilla'ya gideceksiniz. Hani gücünüz yoksa sadece Attila. Bunu fulllemeye odaklanacaksınız. 3 kere geliyor. Üçünde de Attila yapacaksınız. O zaman ne oluyor? Bakın elinizde hem okçu yine hem süvari gelmiş oluyor. Attila'yı örnek veriyorum. Joseph'in yerine Mulan, Rani, Attila yapabilirsiniz. Ya da Rani'niz zayıfsa Joseph'in, Attila ve Mulan yaparsınız. Okçu kompunuz çok güçlü olur. Sonra başka hangi çark geliyordu? Hannibal'la Tribhuvan geliyor. Bu ikisi de aynı anda geliyor. Herkes Hannibal'a yükleniyor arkadaşlar. Hep gördük. Hannibal'a çok yüklenildi ama ikinci sezon Lubu diye bir karakter geliyor. Hepsini patates ediyor. Yani süvarinin esas şeyi bu. O yüzden bence Hannibal ve yanlış hatırlamıyorsam o çark 5 defa geliyor arkadaşlar. 5 kez. Yanlış duymuyorsunuz 5 kez. Yani oyun size bir şekilde o Hannibal'ı psikolojinize sokuyor, iteliyor. Ha kötü mü? Değil. Ama Süvari'de Lubu'yu gördükten sonra Hannibal'a gerek kalmıyor arkadaşlar. Çünkü Hannibal'ın yanına valide, sadece valide alınan ilk 10'a girmeniz gereken bir Ahsoka var. Bunun olması gerekiyor. Ahsoka olmadan Hannibal kompu yeterince güçlü olmuyor. Hannibal kompunda da Justinian, Hannibal ve Ahsoka oluyor arkadaşlar. Şöyle yapayım daha rahat, hani çok zaman kaybederim diye düşünüyordum böyle ayarlamak için ama bu şekilde anlatayım. Bakın Hannibal, Justinian ve Ahsoka olması lazım. Bunu almanız için de 5 yapmanız için de sadece valide her seferinde ilk 10'a gireceksiniz. Belirli kafalar veriyor. Hani 10. olursanız zaten 5'leyemeyeceksiniz. 5. olursanız da 5'leyemeyeceksiniz gibi. O yüzden çok zor. Boş yere Hannibal'ı almayın çarktan. Benim size önerim orada Tribhuvan'ı alın. Ha, beşlemek zorunda mısınız? Değil ama 5 defa gelen bir çarkta da beşleme ihtimaliniz daha fazla. Neden Tribhuvan'ı alın arkadaşlar? Bakın ana kompu yaptık az önce. Ne yaptık? Önce şunu göstereyim. Ana kompu. Ne yaptık? Rani aldık. Krallık hazinesinden. Çark'tan Richard yerine Attila aldık. Ve Mulan'ı aldık ücretli olarak. Çok sağlam bir okçu kompunuz oldu bu cepte. Ne oldu? Joseph'in boşa düştü. Joseph'in aynı zamanda kılıççı arkadaşlar. Bir de sizin zaten etkinlikten aldığınız bir Kral Derek var. Bakın 5 yıldız, küçümsemeyin bu adamı. 5 yıldız yapabiliyorsunuz çok rahat. Hani hiçbir ücret ödemeden etkinliğe katılaraktan işte Barbar Dev jetonu açıyorsunuz. Siyah sancaklı açıyorsunuz. Siyah sancaktan bir tane madalya veriyor. Barbar Dev'den de 2 tane veriyor. Yanlış hatırlamıyorsam günde 24 kafa falan rahat alabiliyorsunuz. Günde 24 kafa arkadaşlar. Zaten şöyle söyleyeyim size, 24 kafa ne demek biliyor musunuz? Bir yıldız 20 kafa. Bir günde şunun bir yıldızını yapıyorsunuz. İkinci yıldız 50 kafa istiyor arkadaşlar. 2 günde, 2,5 günde diyelim şunu da yapabiliyorsunuz. Çok rahat ilerletebileceğiniz bir karakter. Şimdi dönelim ikinci kompa. Neden Tribhuvan Hannibal yerine? Tribhuvan arkadaşlar güçlü, destekçi olarak güçlü. Joseph'in başta Tribhuvan'a destek, Derek destek ya da tavernadan Hammurabi gelirse Derek'i sallayın. Joseph'in, Tribhuvan'a ve Hammurabi. İkinci kompunuz da cebe girmiş oluyor bu şekilde.
Çok rahat 2 komp yapmış oluyorsunuz arkadaşlar. 5 kere Tirpuvana çarkı gelecek olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Bir de aslında o kılıççı olarak daha iyi ama daha masraflı bir komp. O yüzden önermiyorum. Santuzu geliyor. Arkadaşlar 2 kere gelecek bu. Hani 2 kere zorlar bunu 5 demek. Bir de yanına bunun işte Theodora gerekiyor. Theodora da ücretli. 4. Philip gerekiyor. Bu da ücretli. Buna hiç bulaşmayın. Kötü değil ama gereksiz masraf arkadaşlar. Onun yerine kılıççı savaşçı kompunuzu yapın. Tertemiz oynayın. Bunun dışında bakın 2 tane kompu çok düşük maliyette cebe koyduk mu arkadaşlar? Zaten çarklar ücretsiz. Bir ekstra ücret ödemeyeceksiniz. İmparatorluk parası. Şunu biriktireceksiniz. Krallık hazinesini zaten almanız gerekiyor. Ayda bir defa alacaksınız. Onda da 620 lira olması lazım. Ayda bir defacık. Çok çok iyi bir paket. Şimdiki aklım olsa dediğim konulardan bir tanesi de market kullanımı arkadaşlar. Gereksiz alışveriş yapmayın. Gereksiz paranızı çöpe atmayın. Krallık hazinesinde artık bizde şey yok. Karakter vermiyor. Evrensel kafa veriyor. Bu konuya da değineceğim. Bunu mutlaka ve mutlaka açıyorsunuz. Ayda bir defa zaten sadece. Şu durumda hiçbirinizi zorlayacağını sanmıyorum. Bir değil, hadi 2 tane hamburger parası diyeyim size. Ayda 2 tane hamburger parası kenara atın. Eğer hani sigara içen varsa kaç paket olur? 10 paketi geçmeyecek. Yani 10 paket olur. Hadi 10 olsun. 10 paketlik bir meblağ kenara atacaksınız arkadaşlar. Ve çok güzel 2 komp kazanacaksınız. Bunun dışında kahraman seferinde arkadaşlar bu şekilde gelecek. Deo çanı açın. Bu kaynak toplamaya yarıyor. Şöyle, bunu bir kere açtıktan sonra daha fazla ilerletmenize gerek yok. Büşra'ya geçin. Büşra'ya geçin mutlaka arkadaşlar. Jules Caesar'ı zaten size bir şekilde veriyor oyun. İnanın nereden verdiğini hatırlamıyorum ama öyle böyle veriyor yani. Bende de 2,5 yıldız falan olmuştur Jules Caesar. Bakalım. Size diğer kompa geçeceğim. Aynen 2 yıldızı geçmiş. Ufak ufak Büşra tırtıklıyorsunuz. Neden? Normalde siz eğer Richard'a bassaydınız Atilla ile beraber gerek kalmayacaktı. Ama aynı anda basamam dediyseniz Richard olmayacak. Richard olmayınca mızraklı kompunuz olmayacak arkadaşlar. Mecbur Sezar'a döneceksiniz. Sezar kompu da güçlü bir komp ama birazcık RAM'e ihtiyaç duyuyor. Yani RAM'de ücretli bir karakter, yani şöyle ücretli. RAM'i almak için de yine Ahsoka gibi arkadaşlar. Valide ilk 10'a girmeniz gerekiyor. Yani sürekli ilk 10'a giremezseniz bunu alamayacaksınız. Ne kalacak? Octavian kalacak. Bu da çark komutanı. Bu ücretli olacak. Octavian'ı da çarktan çevireceksiniz. Bu da çok güçlü bir mızrak kompu arkadaşlar. Dediğim gibi eğer ilk başta yapamadıysanız, Richard'ı alamadıysanız bu üçüne yöneleceksiniz. Bunu da bu zaten çark. Çarktan alacaksınız. İkinci sezonda Süleyman çarkıyla geliyor. Süleyman yerine Octavian alacaksınız. 5 defa gelecek olması gerekiyor bunun da. Çok rahat beşleyebilirsiniz arkadaşlar 5 kere gelen bir çarkı. İkinci sezon harcamanızı düşürmek için ama şöyle bir problem var. Orada Lubu'yu almanızı isteyeceğim. İkinci sezonda. Süvari kompu için. Bu sefer okçu kompunuzda Bellevue alamayacaksınız. Yani 3 tane çark çevirmeniz gerekecek. Bakın. Şimdi ilk ana karakterimizi şey yaptık biliyorsunuz. Savaşçı okçu yaptık. Bellevue kalmış olacak. Bellevue da güçlü bir komutan. Hani Attila yerine değil ama Rani yerine konulabilecek bir komutan. Hatta ileride Atilla'yı çıkartacaksınız. Çünkü Lubu'ya geçecek bu. O yüzden ikinci sezon
Yani birinci sezonda bir çarka girmiyorsunuz. Diğerinde de sadece Atilla'ya giriyorsunuz. Tribhuvan'a zaten 5 defa geliyor. İmparatorluk paralarını sakın ve sakın harcamayın. Harcamayın, ikinci sezonda çok ihtiyacınız olacak arkadaşlar. İkinci sezon önemli. Bakın bütün komutanları ikinci sezona dayamışlar. Bütün iş yapan komutanları dayadıkları için eğer tek bir kompa yetecek gücünüz varsa yapacağınız şey belli arkadaşlar. Belevu alacaksınız. Çünkü ana komp başlangıcınız oktu. Şuydu. O yüzden Belevu'yu alacaksınız. İkinci olarak da mızrağa gitmeyeceksiniz arkadaşlar. Mızrağı unutun. Beni yorar, zahmetli derseniz bir önceki bahsettiklerimi unutun. Lubu'yu alacaksınız. Lubu'yu alıp çok rahat bir komp yapabilirsiniz mızrak yerine. Neden? Zaten Atilla'nız cepteydi arkadaşlar. Şöyle göstereceğim yine. Hemen açalım. Attila cepte. Zaten aldınız. Zaten siz şimdi çarktan Belevu'yu alıyorsunuz. Bir tane okçuyu çıkartabileceksiniz. Atilla'yı çıkartıyoruz. Kompumuzda, da onu da yana şöyle koyayım. Kompumuzda ne kalıyor? Mulan, Belevu ve Rani olacak. İkinci sezon buna geçmiş oluyorsunuz. Attila boşa düşecek. Atilla'yı ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Attila Lubu'ya gidiyor. Lubu, Attila ve Guan Yu oluyor. Bu şekilde değerlendirmiş oluyorsunuz. Ne yapıyorsunuz ikinci sezon çarkında? Sadece Belevu ve Lubu'ya kasıyorsunuz. Lubu 2 kere gelecek. O yüzden değerli. Dikkatli kullanın. Yani bunu iyi birikim yapın. Belevu da 3 kere gelecek. Yine bir tane çarkı hem de 5 defa gelecek çarkı Octavian çarkını es geçmiş olacaksınız. Süleyman Octavian çarkını. O aralıklarda imparatorluk parası biriktirmeniz için güzel bir zaman. Çünkü zaten bir kere çark geldi mi bir 5 gün kafanızı dinliyorsunuz. Hatta bir hafta olarak düşünün. Bir hafta kafanızı dinliyorsunuz arkadaşlar. O bir haftada imparatorluk paralarını iyi biriktirin. Size tavsiyem bu. Ne yapmış olduk? Tekrar üstünden geçiyorum. Birinci sezon arkadaşlar Attila çarkına katıldık. Şöyle açalım. Atilla'ya katıldık. Richard'ı es geçtik. Santuzu'yu es geçtik. Sith'ten zaten El-Sith çarkıyla Santuz'dan uzak duruyorsunuz. İkisine de hiç imparatorluk parası harcamayın. Yüzlerini şöyle göstereyim. Kafanız karışmasın, görürseniz bilginiz olsun. El-Sith bu. Santuzu'yu göstermiştim. Tekrar göstereyim, bu. Bunlara hiçbir şekilde imparatorluk parası harcamıyorsunuz. 2 haftada cepte. Daha sonrasında hemen açalım. Tribhuvana'yı harcıyorsunuz. Benim gücüm Tribhuvana'yı 5 yapmaya yetmez derseniz, hani çünkü Lubu önemli burada. İkinci sezonu imparatorluk parasını iyi saklamanız gerekiyor. Bu biliyorsunuz ikinci komp. Aşırı önemli değil şu anda. İkinci kompu Lubu'ya çekeceğiz ikinci sezonda. Okçuları, kılıçları biraz arka planda bırakacak. Çünkü daha güçlü ve önemli bir komp. Bunu 3 yapsanız da olur arkadaşlar. Çok zorlamayın. İmparatorluk paralarınız çok kalmıyorsa ya da çok biriktiremiyorsanız bunu 3'te bırakın. Lubu'ya saklayın. 2 kere gelecek çünkü Lubu. Bunu kaçırmayın. Bunu mutlaka fullliyoruz. Yanına Atilla'mızı koyuyoruz. Yanına da Guan Yu'yu koyacağız. Sonrasında şunu da yapabiliriz arkadaşlar. Guan Yu yerine, Guan Yu kendine Müslüman biraz, Rani'yi koyabiliriz. Bu sefer okçu boşalan yerde Josephine koyarız. Kılıç kompunu bozup 2 tane ana kompunuz ok ve süvari olur. Pişman da olmazsınız. Çok da güzel bir komp. Kesinlikle tavsiye ederim.
Mutlaka ve mutlaka bunları not edin. Karakter yükseltme yıldızlarını da söylüyorum size. Not edebiliyorsanız not edin. Olmadı görselde eklerim. Daha önceki videolarda eklemiştim. Ama izlemeyenler varsa bakın. Şu bir tane Chanty 3, 3, 3, 3. Bu dördü zaten hep aynı oluyor. Sondaki şunlar değişiyor oranları. Şu 3, 3, 3, 3, 6, 12 etti. Şu sonuncusu da 8. Yani burası 20. İkinci yıldızda bu çentikler 8, 8, 8, 8. Şu 18 arkadaşlar. Toplamda 50 etti. Bunda da 16, 16, 16, 16. Şu 36 arkadaşlar. Burası da 100 ediyor. Dördüncü çentik. Dördüncü yıldızdaki her bir çentik 25 arkadaşlar. 25 kafa istiyor. Şu sonuncusu da 50 istiyor. Yani toplamda 150 kafa istiyor. Şöyle göstereyim. Bunun 5. yıldızda, yani bütün karakterler için bahsediyorum. Hepsi için aynı bu. 40, 40, 40, 40. Şurası son Chanty 110 kafa arkadaşlar. Yani toplamda 270 kafa istiyor. Sadece şu 5. yıldız için. 5 yapmak o yüzden kolay değil. Bilginiz olsun. Bu karakterleri 5 yapmak çok, her baba yiğidin harcı değil, öyle söyleyeyim. Bakın 40, 40, 40. Şuna geldiğimde 110 isteyecek. Hatta onu da şuradan göstereyim. Nerede benimki? Bakın 110 kafa. Ona göre kendinizi hazırlayın. Tane tane anlatıyorum. Yeni başlayanlar evrensel kafaları, şu evrensel kafa dediğim bu sarı kafaları çok dikkatli kullanın. Rastgele basmayın. Kullanmayacağınız karakterde kullanmayın. Örnek veriyorum. Bir tane vereyim. Mesela Josephine'i gördüm. Kullanmayacağım. Bir tane Chanty eksik 4 yıldız olacak. Ben gideyim bunu tamamlayayım. Sakın. Ama işinize yaramayacak bir karakter için kafa kullanmayın. Aman. Çok çok önemli bu arkadaşlar. Onlar çok değerli. İleriki aşamalarda oyun çok zor veriyor. Kullanmayın. Aman gideyim takas edeyim, basayım, yok. Yapmayın bunu sakın. Bunun dışında market kullanımında arkadaşlar işinize yarar paketlere özen gösterin. Şu ikiliyi alın mutlaka. Alın. 30 gün zaten arkadaşlar alıyorsunuz. 30 gün boyunca size veriyor. Ayrıca bir videom var zaten market kullanımıyla alakalı. Onu mutlaka izleyin. Daha sonrasında süre sınırlar güzel oluyor. Bunu kaçırmayın. Öneririm. Gücünüz yetiyorsa tabii ki. Bir de bende görünmüyor ama var. Bir büyüme bir şey vardı. Adını unuttum işin gerçi, hatırlamıyorum ama kaleniz seviye atladıkça size ödül veriyor. Benimki 30 seviye olduğu için o paket yok olmuş. Onu da mutlaka ve mutlaka alın. Her kaleniz seviye atladığında size böyle can suyu, gerçekten can suyu. Burada da rastgele paket almayın saçma sapan. Sınırlı bir kaynağınız varsa, yani meblağınız, etkinlikleri bekleyin arkadaşlar. Etkinliklerde çok güzel paketler çıkıyor. Mutlaka aktif olun. Birinci ittifaka girmeye çalışın her zaman. Birinci ittifakta olursanız geliriniz de artar. Çünkü oradaki herkes aktif demek ve sürekli onlar da bir harcama, bir yatırım yapıyor demek. Bunlar size de olumlu olarak etki edecek şeyler. Bina gelişiminde arkadaşlar dikkat edin. Rastgele binalardan ziyade, eğer ilk amacınız T7 ise, ki çok önemli T7 açmak, asker farkı var çünkü. Yapacağınız şey belli arkadaşlar. Bunun istedikleri şöyle söyleyeyim size. Yani onun da istediğinden ziyade bina gelişimi için gerekli olanı söyleyeyim. Alta size
Yardımcı videoları, yardımcı sitelerin linklerini de bırakacağım açıklamaya. Oradan da tıklayıp bakın mutlaka. Merkez binası için, yani şu kasabanız için yükseltmek için istenilen şeyler 10. seviyeden itibaren 10. seviyede sizden ev isteyecek, üniversite isteyecek. Aynı seviyede olmasından bahsediyorum. Yani atıyorum siz üniversiteyi geliştirmediniz, 8'de bıraktınız. Kasabayı 10 yapamazsınız. Onu da 10 yapmanız gerekiyor. 11. seviye yapmak için hastaneyi geliştirmenizi isteyecek. 12. seviye için depo ve pazarı istiyor. 13 için oduncu kampıyla mızraklı kışlayı istiyor. Bakın, kışlanızı, mızraklıyı geliştirmezseniz mesela atıyorum 9'da bıraktınız. Kasabanız 12, 13'e basacaksın. Size diyecek ki mızraklı kışlanı geliştir. Bu listeye göre yapın yani geliştirmelerinizi. Kafanıza göre rastgele her şeyi basmayın. İdareli kullanın, hızlı gelişin. 14. seviye için elçilik istiyor. 15 ev, üniversite, 16 hastane, 17 depo, pazar, 18 süvari, kışlası, 19 elçilik, 20 ev, üniversite, 21 hastane, 22 depo ve pazar yeri, 23 okçu, kışlası, 24 elçilik, 25 ev, üniversite, 26 gözcü kulesi arkadaşlar. Çok özenmeyenleriniz olacaktır. Ama eşit bir şekilde götürün. Bunları ihmal etmeyin. İşçilerinizi bu saydığım binaları yükseltmeye harcayın. 27 depo ve pazar, 28 hastane, 29 elçilik, 30 içinde ev, üniversite istiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu saydıklarımı not edin. Ona göre geliştirin arkadaşlar. Rastgele geliştirmeyin binalarınızda. Mesela hiç tarla şeyi yok. Ya da atıyorum altın madeni. Sallıyorum şu anda, hani hangileri gerekiyor diye saymadım. Onlara çok ağırlık vermezsiniz. Atıyorum kılıçlı kışlası. Çok geliştirmenize ilk aşamada yok ama sonradan var. Neden var? Askerlerin eğitim hızını arttırıyor arkadaşlar. Her kışla eğitim hızını arttırıyor. Bakın, 11,5. Ben bunu 25 yaparsam 12 olacak eğitim hızına. 0,5 katkısı olacak. Bunun dışında gereksiz asker kaybı yapmayın arkadaşlar. Counter'lar biliyorsunuzdur. Yine de üstünden geçiyorum. Okçunun counter'ı süvari. Süvarinin counter'ı mızrak. Mızrağın counter'ı kılıç. Kılıcın counter'ı okçu. Taş, kağıt, makas mantığı gibi düşünebilirsiniz. Mesela örnek veriyorum. Buraya göndereceksiniz birini. Bunu tercih etmeyin. Buradan yollamayın. Burada bakın, bilinmeyen diyor. Açın arkadaşlar şu büyüteci. Bakın, benim en güçlü kompum mesela atıyorum mızrak şu an diyelim. Otomatik meydan savaşı diyorum. Kendisi limitini de ayarlıyorum buradan. Diyorum ki %90'ın alt yüzde kaç olsun? Şu an az zaten çünkü. %80'in altına düşene kadar git, süvarileri zaten kendisi seçiyor. Mızrakların benim şey olduğu için. Gidip bütün süvarilere 30 seviye süvarileri vuruyor. Ya da buradan süvari seçmezsin. Sizin en güçlünüz okçu. Seçtiğiniz kılıççıyı arkadaşlar. Seviyesini de buradan ayarladınız. Sizde zaten hemen 30 açık olmayacak. Atıyorum 9-10 açık olacak. Otomatik meydan savaşı diyeceksiniz. Kılıççınızı göndereceksiniz. Otomatik savaş deyince gidecek, o savaşacak. Dayanıklılığı mutlaka harcayın. Bunu fullde tutmayın. Önemli. Bilginiz olsun. Kaynak toplama kompu mutlaka yapın ve kaynak toplayın. İleride ihtiyacınız olacak. Kleopatra bir kaynak karakteridir. Bakın, toplama. Dayo-chan
toplama size önerdiğim. Yi Sun Shin saldırı gibi görünüyor ama toplama karakteri bu da. Bilginiz olsun. Bakın ilk yeteneği direkt toplamayla başlıyor. Toplama. Bu saldırı kompomuz kalmış. Toplama bu da mesela. Toplamalar önemli. Kaynağa çok ihtiyacınız olacak. O yüzden buna dikkat edin arkadaşlar. Daha sonrasında keşif seviyesini arkadaşlar hemen yükseltmeyin. Gücünüzle eşit orantıda yükseltmeye çalışın. Yoksa ilerleyen zamanda burada mesela benimkiler 103 seviye. Arkadaşlar 348 bin tane T7 asker var ve komutanlar full 5 yıldız gördüğünüz gibi. Bunu kesmek çok zor. Bu sarı kafa veriyor. Bunu ihmal etmeyin. Hani dengeyi güzel ayarlayın. Olmadı şu yanlardan ufak ufak kesmeyin. Arada bir bırakın. Hani sıfırlamaya çalışmayın. Önemli. Bilginiz olsun. VIP mağazayı doğru kullanın arkadaşlar. Gereksiz alışveriş yapmayın. Oyunda mücevher önemli. Mücevher sandıklarını almaya çalışın. Ben daha bu hafta hiç alışveriş yapmadım. Ben buradan magma kristali alıyorum. Hatta alayım. Mücevher sandığı alıyorum. Taslaklarım benim çok fazla ama siz bulamıyorsanız, alamıyorsanız mutlaka alırsınız. Dövmek de aynı şekilde. Almak isteyen alsın ama ben tavsiye etmiyorum. 100 tanesi 500 imparatorluk parası. Yani siz çarka odaklanın arkadaşlar. Çok gücünüz yoksa çarka odaklanın. Ben alıyorum ama ben ona göre de işlem yapıyorum. Çekiç zaten almak zorunda kalacaksınız. Çekiç parayla alınıyor ve ilerleyen süreçte yüzükler geldiğinde ona sonradan gireriz. Yüzüklerde neyse bahsedeyim ya da şurada her hafta 30 yapmak için çekice ihtiyacınız var arkadaşlar. 30 yapıp 100 tane kuyumcu nişanını almanız gerekiyor. Yoksa kuyumcu nişanınız çok az kalır ve yüzük geliştiremezsiniz. Çok geride kalırsınız. VIP mağazına o yüzden çekiç almanız şart. Yani çekiç kadar mutlaka ki 10.000 imparatorluk parasını her hafta ayırın kenara. Benim çekicim vardı öylesine aldım yani bulunsun çünkü yüzük yapıyorum. Bunun dışında arkadaşlar ana komp okçu dedik. Gidip de sürekli kılıççı basmaya çalışmayın. En çok kaybı okçudan vereceğiniz için hızlandırmalarınızı hızlandırma görevi geldiğinde, asker basma görevi geldiğinde okçu üstünde kullanın. Okçu basın arkadaşlar. Gidip de kılıççıyı hızlandırmanızın, sürekli kılıççı basmanızın bir anlamı yok. Eğer bir şeyi hızlandırmanız gerekiyorsa ya da asker basmanız gerekiyorsa bunu ana kompunuzda ve ikinci kompunuzda gerçekleştirin. Diğerlerine bulaşmayın. Çünkü siz savaşlarda bundan kaybetmeyeceksiniz. Bundan gidecek. Ona göre asker basın. Bunun dışında ittifak görkeminde asker basmada T1 basın. Etkinlik gelecek. Onda T1'i basın. Vali etkinliğinde mesela bizde de şu an vali var. Vali etkinliğinde de asker basarsınız. Onları eğitirsiniz, terfi ettirirsiniz. Yani T1 basmaktan korkmayın. İttifak görkemi etkinliğinde T1'inizi basın. Valide de onları yükseltirsiniz. Ben valilere girmiyorum. Çünkü benim kompum zaten mızrak. 2 tane mızrak kompu yapamam ve burada verdiği de RAM veriyor. O yüzden uğraşmıyorum valiyle. Ne kadar hızım var gerçi onu da bilmiyorum. 33 gün, 28 gün, 20 gün falan var yani. Ama umurumda mı? Hayır. Taşlar önemli dediğim gibi taşlara önem gösterin. Burada bunun dışında arkadaşlar söyleyeceklerimin içinde ada taktiklerine önem gösterin. Buranın mağazası çok değerli. Mümkün olduğu mertebe seviyenizi yükseltin. Ben bilerek bıraktım burada. Daha ilerlemeyi denemedim hiç işin gerçeği. Çünkü ben zaten bütün ödülleri aldım. 800 sondu. Mağazada da bütün ödül seviyesi açık. Kalan yok.
Yine 800 sondu yanlış hatırlamıyorsam. 800'de bu çıkıyordu. Buradaki ödüller çok iyi. O yüzden bunu hiçbir şekilde boş bırakmıyorsunuz. Yükseltebildiğiniz kadar yükseltiyorsunuz. Buradan deli gibi taslak alıyorsunuz. Sarı teçhizat yapıyorsunuz. Magma kristali alıyorsunuz. Kahraman yetenek kitabını alıyorsunuz. Beceri alıyorsunuz. Ve dövme kiti alıyorsunuz arkadaşlar. Bunları ihmal etmiyorsunuz. İttifak hazinesi yine. Bu da önemli bir alan. Mutlaka savaş vesaire oluyor. Bunu alın cebinizde dursun arkadaşlar, ışınlanma. Sonrasında tabii ki sizin neye ihtiyacınız var? Oyuna yeni başladınız, araştırma geliştirmeye ihtiyacınız var. Bu hızları çekin arkadaşlar. İttifaka bağış yapmaktan korkmayın. Faydası size. Bu mağaza size yarıyor arkadaşlar. Gidip de bunu almayın. Kaynağınız yoksa kaynak alabilirsiniz. Ama ben kaynak alma taraftarı değilim. Çünkü hızlandırmayı haritada alamam ama kaynağı toplayabilirim, alabilirim. Kaynağın yoksa az toplama yapıyorsundur. Askerlerini az çıkarıyorsundur. O yüzden kaynak ihmal etmeyeceksiniz. Mümkün olduğunca boşta kaldığınızda her zaman kaynak toplamaya göndereceksiniz askerlerinizi. Ve iyi bir ittifaktaysanız zaten yer işaretlerini mutlaka burada yemek yerini koyarlar. Yemek yerine gidiyorsunuz arkadaşlar. Buradan toplama yapıyorsunuz. Mutlaka ve mutlaka yapmanız gerekenlerden bir tanesi. Bakın %143 toplama bonusu vardı bunda mesela. Bunda %102. Bunda %92. İşte bunda %156 gibi toplama bonusları var. Bunlara daha çok özenmedim toplamalara ama en azından bir %100 yapın arkadaşlar. Ne kadar çok oranınız olursa o kadar hızlı kaynak toplarsınız. Daha hızlı gelişirsiniz. Bunun dışında mağazalara döndüğümüzde arena arkadaşlar sarı kafa alıyorsunuz. Bunu mutlaka alıyorsunuz, ihmal etmiyorsunuz. Sonrasında siz zaten bunu etkinlikten alıyorsunuz. Bunu da alıyorsunuz bir yerlerden. Mutlaka işte az önce gösterdim ada taktiklerinden aldın. Kahraman tecrübe kitabını. Gördüğünüz gibi aldınız. Burada vurdum bir şeyleri aldın ettin vesaire. Alacağınız ikinci malzemeyi gösteriyorum. Yüzük için. Altın ya da sizin yüzünüz morsa gümüş kum alacaksınız. Bunu alın. Mor kafa falan bunları falan bulaşmayın hiç. Gereksiz. Bunu da almanıza gerek yok işin gerçeği. Çünkü zaten bunu yine dediğim gibi ada taktiklerinden bolca topladınız. Ama bunları toplayacağınız öyle bir alan yok arkadaşlar. O yüzden buradan alacaksınız. Bunu arenadaki topladığınız puanları burada harcayın. Başka şeylerde harcamayın. Gelelim ordu talimine. Mümkün olduğunca kapsamlı ve detaylı anlatmaya çalışıyorum. Umarım beğenirsiniz ve işinize yarar. Ordu talimi nedir arkadaşlar? Seferden tıkladık buraya. Burayı da fullleyebildiğiniz kadar fullliyorsunuz. Çok önemli arkadaşlar. Çok ödül veriyor. Yani bunun mağazası da çok değerli ve az puan verdiği için 744 veriyor düşünün yani. Fullledim. 50. seviyesindeyim. 50'de 50'deyim. Bitti zaten. Daha devam yok. 744 veriyor bana günde bir defa. 744'te ne alıyorsunuz biliyor musunuz? Bir tane parşömen ancak alıyorsunuz. Bu parşömen çok değerli arkadaşlar. Ben mor aldım. Bana bakmayın çünkü kompuma göre alıyorum. Mor yeteneği geliştiriyorum. Bakın arkadaşlar. Bunları geliştirmek için şöyle gelişebileceği bakalım. Sarı parşömene ihtiyacınız var. Beceri parşömenini etkinliklerden alıyorsunuz. Onun dışında pahalı bir şey ve az az veriyor. Öyle bol keseden verilen bir şey değil. O yüzden oradan 744 de çok komik yani. Hani günde bir tane alabileceğiniz şekilde. 2 günde 3 tane falan alabiliyorsunuz. O yüzden ada taktiklerinde fulllemeye odaklanın. Bir dakika bir su içeyim.
Aralıksız çok konuştum. Boğazım kurudu arkadaşlar. Ha, yok arkadaş ben buna zaten yetişemiyorum ya da etkinliklerden topluyorum diyorsanız hızlandırma alacaksınız arkadaşlar. Kaynağa gidin toplayın. Kaynaklardan uzak durun. Yani gücünüz yoksa artık yapacak bir şeyiniz yoksa hani hızınız kaldı elinizde kaynak yok o zaman kaynak alacaksınız tabii ki hani ona bir şey diyemem. Ama onun dışında almıyorsunuz. Savaştaysanız da şunlardan ikişer tane atın çantanızda bulunsun. Zaten her hafta yenileniyor bu arkadaşlar. Bende var zaten. Şöyle göstereyim. 3 tane varmış. 2 tane de bundan varmış. Savaşta yok zaten şu an. Şu an bunları almam çok mantıklı değil benim için. Gelişime ihtiyacım varsa, asker basma ihtiyacım varsa asker basma alacağım. İhtiyacınıza yönelik kullanın burayı. Burası çok değerli ve güzel. Her çeşit şeyi bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Erdem'e geçiyorum. Savaşmadan gelmeyen bir puan burası. Savaşınca kazanılan bir şey Erdem. Şöyle göstereyim mesela benim Erdem'im 2.054.000. Atıyorum yanımdaki kale Mutlu Bey. 152.507 Erdem yapmış şimdiye kadar. Yani neredeyse hiç savaşmamış mesela. Ben savaşmışım 2.054.000. Savaşınca o mağazayı aktif kullanabiliyorsunuz. Kullanınca ne oluyor arkadaşlar? Mesela 2 milyon Erdem varmış. Yani toplam parti toplanan bir şey. Bunların hepsini almışım. Alabilirdim. Daha öncelerde aldım. Daha pahalıları da geliyor. Atıyorum 1 milyonluk kaynak oluyor orada. Alıyorum. Orası çünkü her hafta sıfırlanıyor. Atıyorum bu hafta çok savaştım. Erdemim olmuş 200.000. Orası pazar gecesi sıfırlanıyor. Pazartesi gününe 10.000 erdemle giriyorsunuz. 190.000 erdem çöp oluyor. O yüzden harcamanız lazım. Evet başka ne kaldı? Kişiselleştirme şeylerini buradan yapıyorsunuz arkadaşlar. İşte kale temalarınızı buradan seçebilirsiniz. Birlik temalarınızı buradan seçebilirsiniz. Hangisini kullanmak istiyorsanız. Tabi varsa. Rozet aynı şekilde. Portre. Her birinin karakter açtıkça burada zaten bildirim geliyor. Burada da işte çerçeveler var. Abi bu ne ya? Çok kötü. Benim mesela şu anki çerçevem bu. Sohbet balonu, bağırmalar vesaire. Buradan her şeye ulaşıyorsunuz. Bunun dışında gücünüze buradan bakabilirsiniz. Toplam gücünüz burada yazıyor. Birlik gücü bu. 2.9 milyon, bina gücüm 9 milyon, teknoloji 3.2, kahramanlarım 8.6. Yani en çok bina sonra kahraman bana güç veriyor. Temaların gücü var. Bu az önce gösterdiğim şeyler de güç veren şeyler. Mesela Jüpiter'in kanatları tüm birim türlerinin saldırısına %1.5 veriyor gibi. İşte bu tema mesela gördüğünüz yanda yazan buff'ları veriyor. Bu zaten yine başka bir tema ama aynı buff gücünü veriyor. İşte ünvan mesela sarsılmaz çaba. Bakın tüm birim türlerinin savunması %9 veriyor. Sohbet balonundan bir şey vermiyor. Onun dışında ne kaldı başka? Çerçeve. Çerçeve mesela tüm birim türlerinin savunması %0.6 veriyor. Temalardan gelen ayrıca temaların da ödülleri var ama onları zaten ilerleyen zamanlarda kendiniz de keşfedersiniz. Başka videomda anlatmıştım ona da bakabilirsiniz. Ekonomiye baktığınızda bu şekilde mesela gösteriyor. Ordunuz kaç tane birlik sahaya çıkartabilirsiniz birliğiniz var kapasite şeyini gösteriyor. Buradan bütün detaylarına kalenizin bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben de sizlerle paylaşmış olayım. Kışlaların eğitim kapasitesini görüyorsunuz. Hepsini toplu bir yerden görme şansınız var. Hastane kapasitesini görüyorsunuz. Bu şekilde detaylı bir şekilde incelemiş oluyorsunuz.
İmparatorluğunuzu buradan değiştiriyorsunuz arkadaşlar. Seçim yaparken mutlaka ve mutlaka ana kompunuza yönelik gidin. Mesela siz Roma seçmeyeceksiniz. Neden? Ne konuştuk sizle? Okçuyla süvari olacak sizin komplarınız. O yüzden Çinli olabilir mesela. %5 okçu savunması veriyor. Fransızlar olabilirsiniz. Süvari savunması veriyor. Onun dışında İngiliz olabilirsiniz. Yine okçu savunması. Ve Kore olabilirsiniz. Yine %5 süvari savunması veriyor. Diğer özellikleri size bırakıyorum. Hangisi size cazip geliyorsa ona göre seçin. Ama seçeceğiniz medeniyet belli. Süvari ile ok arasında tercih yapmanız gerekiyor. Gidip de kılıççıların medeniyeti ya da benimkinin Roma'yı seçmeyeceksiniz. Siz mızrak değilsiniz çünkü. O şekilde bir ilerleme sağlayacaksınız. Adınızı buradan değiştirebiliyorsunuz. Bunu alabiliyorsunuz marketten. Hani dert etmeyin. Bayağı kolay alınabilen bir şey. Uygun. Onun dışında çağınızı görüyorsunuz. Vali hesabınızı görüyorsunuz. Sunucunuzu görüyorsunuz. Her şey görünüyor. Markette zaten hani alışveriş yapabileceğiniz paketleri anlattım size. Bunun dışında şimdilik aklıma gelen bir şey yok. Sıralamaya buradan bakıyorsunuz arkadaşlar. Buradan da ekleyenleri görebiliyorsunuz. Herkes eklememiş buraya mesela. Eklenenler görünüyor. Buraya bakıp da kendiniz de fikir alabilirsiniz. Bakın mesela bu yanlış bir dizilim de. Mesela konuştuğumuz dizilimlerden bir tanesi bakın. Güçlü bir dizilim. Ya da siz de işte konuştuğumuz yine dizilimlerden bir tanesi. Anlattığım. Bakın en çok kullanılan dizilimler. Birinci sezon çok güçlü iş yapıyorsunuz Mulan'la ama ikinci sezon Lubu gelince az önce bahsettim size zaten okçunun counter'ı süvari olduğu için Lubu sizi parçalıyor. Ama siz de Lubu yapacağınız için Lubu'yla gidebilirsiniz. Hani gücünüz yeterse mızrağa yönelebilirsiniz ama biraz zorlayabilir dediğim gibi. Zorlamazsa mutlaka gidin. Mızraklı komplar çok güçlü, çok güzel işler yapıyor. Kesinlikle öneririm size arkadaşlar. Takvimleri mutlaka bakın. Gelecek etkinlikleri burada görebiliyorsunuz mavi şekilde. Mesela yarın Lejyon Birliği geliyormuş. İşte eğitim çılgınlığı geliyormuş hafta sonu vesaire. Buradan bakabilirsiniz. Eğitimlere katılın. Eğitim nedir ya? Etkinliklere katılın. Yoruldum artık bayağıdır konuşuyorum aralıksız. Mutlaka ittifakınıza söyleyin Turva'yı düzgün ayarlasın. Bir de çapulcu etkinliği var. Birçok ittifak onu ilk oyuna başlayanlar bilmiyor. Çapulcu etkinliği de önemli bir etkinlik. Ödülleri çok iyi. Şurada çıkıyorsa göstereyim size. Dövme kiti, taslak ve imparatorluk parası alıyorsunuz ve gerçekten iyi ödüller veriyor. O yüzden bunu mümkün olduğunca erken bir şekilde aktif etsin. İttifak liderine söyleyin ya da siz liderseniz mutlaka kurun. Onu da göstereyim size. Çapulcunun yerine. Bakın şöyle bir şey. Yem hazinesi kuruyorsunuz. Etkinlikleri aynı Truva gibi aktif ediyorsunuz. Bakın dövme kiti ve hızlandırma gördüğünüz gibi. Bol bol veriyor. İmparatorluk parası yine aynı şekilde. Buradan da taslaklar alabiliyorsunuz. Harika yarışmaları hafta sonları oluyor. Bunlara katılıyorsunuz. Hazine avı çok çok iyi. Bunu sakın kaçırmayın arkadaşlar. Çünkü bu magma kristali çok önemli. O yüzden mümkün olduğunca bu hazine avı etkinliğine katılın. Kabilelere karşı seferberlik ödülleri çok yüksek şeyler değil. Ama tabii ki de yani hani mümkün olduğunca yüksek yapın ki imparatorluk parası cebe koyun. Bu şekilde arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular olursa sorarsınız. Tekrardan bahsediyorum. Çarkları kısaca söylüyorum. Birinci sezon Attila ve Tripuvana'ya giriyorsunuz.
Eğer gücünüz yetiyorsa Richard'ı da alıyorsunuz. Richard'ı alanlar için de ne yapıyor Richard alınca? Ama ikinci sezon yine sizi zorlayacak. Bu sefer çünkü Bellevue ile Boudica aynı çarkta. Yine tercih yapmanız gerekir. O yüzden Richard'dan siz uzak durun. Boudica. Bu çok güçlü bir komp bu arada bu da. Açık arazide toplu savaşlarda ya da işte içtimalarda çok güzel iş yapan bir komp. Sizin kompunuz Mulan daha kırılgan bir komp olacak. Açık arazide ama çok yüksek hasarlar çıkartan bir komp. Güzel mi? Güzel ama hani teke tek savaş ne kadar oluyor? Teke tek savaşlar KVK'da, krallık savaşlarında oluyor. Açık arazide savaşıyorsunuz ama o tabii genelde içtima ile, toplu savaşlarla ya da bir karambol oluyor. Karambolden oluyor ama benim size önerim dediğim gibi Attila Tripuvan'ı yapın. İkinci sezonda da Bellevue ve Lubu yapın. Çok güzel 2 tane sağlam kompunuz olur. Üçüncü de cebinizden çıkartabilirsiniz. İşte mızrak kompu olarak Sezar kompunu çıkartırsınız. O yüzden buradan da çekeceğiniz şey belli. Büşra. Büşra alacaksınız arkadaşlar. Sendeyok'la işiniz yok. Sezar da alabilirsiniz. Sezar zaten ana mızraklığın başına duracak kişi Sezar olacak. Çünkü Richard almıyorsunuz. Başka zaten mızrak komp yok arkadaşlar oyunda. Bu şekilde yapabilirsiniz. Ama zaten hani böyle 3, 4, 5 kompa gitmenize gerek yok. Yani 2 tane sağlam kompunuz olsun. Genelde zaten 2 tane orduyla savaşılıyor. Harika etkinliği de olsun. Sahaya indirdiğinizde diğerlerine asker dayanması vesaire zor. Balina değilseniz 2 tane sizin işinizi görecektir. Rahat bir şekilde geliştirirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım sizler için yararlı bir video olur. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Kapatmadan önce şundan da bahsedeceğim. İyi bir ittifaka girdiğinizde arkadaşlar buradaki görevleri rahat bir şekilde yapacaksınız. Şu sıralama çok önemli. Mümkün olduğunca üst sıralardaki ittifakları tercih edin. Bu neye göre belirleniyor? Etrafındaki yani bu ittifakın sahip olduğu binalara, kasabalara, şehirlere, başkentlere göre puan alıyorsunuz. Buranın ödülleri çok yüksek. Her hafta arkadaşlar 4000 imparatorluk parası alıyor. Birinci ittifak 12 saat hızlandırma. 2 tane de yeniden konumlandırıcı kazanıyorsunuz. 2'şer milyon da kaynak kazanıyorsunuz. Sezonda da 20.000 imparatorluk parası 100 saat kazanıyorsunuz. Çerçeve çok mühim değil yani hani öyle bir şeyiniz yoksa. Çünkü bir bonus vesaire vermiyor hani sadece görsellik. Ama 20.000 imparatorluk parasıyla 100 saat gerçekten güzel. O yüzden mümkün olduğunca üst sıralardaki ittifakları tercih etmeye çalışın arkadaşlar.